Dostlar herkese selamlar. Bugün 15 Aralık 2025 Pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Uzun zamandır aslında bir 10 gündür yaklaşık 10-12 gündür sizlere video çekemiyordum. Kendi kişisel bazı işlerim vardı. Aynı zamanda Trend Kulübü'nde de çok yoğunum. O nedenle bu dönem biraz aksadı ama bugün bir video çekmek istedim. Bunun öncesinde izlemeden önce hemen yorum ve videoları yapabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyorduk. Biraz beğeni alalım dilerseniz. Evet arkadaşlar, Fear and Greed Index'te başlayalım. Dün geçtiğimiz hafta bize neutral'ı gösterdiler ama hemen Fear'a geri döndük. Tabi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz epey dalgalı bir hafta yaşadık. Faiz kararı vardı. Faiz 25 bas puan indirildi. Onun üstüne gelen Oracle ve Avgo bilançoları ve sonrasında CEO'larının yaptığı açıklamalar ve guidance'lardan ötürü geri çekilmeler yaşadık. Özellikle Cuma günü ciddi anlamda teknoloji tarafında geri çekilmeler vardı. Şimdi bunları grafikler üzerinden zaten değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Hemen bir ekonomik takvimimize bakalım çünkü bu hafta yine önemli konular, önemli veriler geliyor. Salı günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranları, çekirdek perakende satışlar gelecek. Bunlar bizler için biliyorsunuz çok önemli. Çarşamba günü Enerji Bilgisi İdaresi ham petrol stokları geliyor. Bu bizi çok etkileyecek bir data değil. Perşembe günü TÜFE geliyor. Philadelphia Fed İmalat İndeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını alıyor olacağız. Cuma günü de çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi ve ikinci el konut satışları gelecek. Aslında yine çok önemli verileri bu hafta karşılıyor olacağız arkadaşlar. Evet, grafiklerimizle başlayalım arkadaşlar. Nasdaq 100'e geçelim. Nasdaq 100'de Cuma günü sert bir satış geldi. 50 günlük ortalamanın da hemen altında bir kapanış geldi. Önemli bir bölgeye attı kendini tekrardan. Biliyorsunuz 50 günlük ortalama bence çok önemli bir ortalama. Kısa vadeli trendleri görebilmemiz ve tespit edebilmemiz açısından ama şurada 25.150 üzerinde kaldı. Burası benim için önemli çünkü burada önceki tepelerde bakın burası çalışan bir bölge. O bölgenin üstünde kaldı. Bugün şimdi takip edilmesi gereken nokta 50 günlük ortalamanın üstünde tekrar kapanış yapabileceğiz mi? Yoksa 25.150 altında kapanış mı gelecek? Tabi burada benim stratejim ne olacak? Zaten %70 civarı hissedeydim burada. %30 civarı da nakitteydim. Şimdi eğer 25.150 altında da kapanışlar görürsek bu sırada da S&P 500 50 günlük ortalamasının altına atmış olursa ben de ekstra swing trade pozisyonlarım vardı. Bunları kapatabilirim. Şimdi geçelim S&P 500'e. S&P 500'de de bakın bir ikili tepe, birinci tepe ve ikinci tepe olmak üzere aynı bölgeden satış geldi. Bir ikili tepe formasyonu görüntüsü var. Çalışır mı? Henüz bir şey demek için çok erken. Özellikle de 50 günlük ortalamanın üstündeyken çok erken arkadaşlar. Evet, bir ikili tepe formasyonu var ama ikili tepe formasyonu ne zaman çalışır biliyor musunuz? Bakın bu ikili tepe formasyonun boyun çizgisi burası. 6500'lerde zaten oraya da o kadar çok var ki %5'e yakın, %5 civarı düşmesi lazım. Sonrasında da o çalışacak. Bunun yüksekliği kadar da aşağıya gelmesi lazım. Yani buradan yaklaşık şu bölgelere 200 günlük ortalamaya kadar en azından gelmesi gerekiyor. O nedenle şu anda bunu konuşmak için erken ama önemli bir yerden ret mi yedik? Önemli bir yerden ret yedik. Onda hemfikiriz. Ancak 50 günlük ortalamanın üstünde kaldıkça da çok aşırı pozisyon değişimleri yapmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Nasdaq'ta bu sürede tekrar 50 günlük ortalamanın üstüne atıp kapanış gelirse çok şık olur. Ama dediğim gibi burası 25.150 altında kapanış yaparsa onun üstüne Nasdaq S&P 500'de gelip 50 günlük ortalamasının altında kapanışlar yaparsa o zaman biraz tedbiri arttırmakta fayda var arkadaşlar. Bunu da kapanışlara göre siz kendi stratejinizi belirleyeceksiniz. Evet, Russell 2000'e geçelim. Russell 2000'de Cuma günü %1.68'lik önemli bir satış yedi. Hacim önceki günün altında ama ortalamanın üstünde yine de dikkate değer bir hacim var. Önceki günlerin de bakın üzerinden bir hacim. Ancak bakın buradaki tepesi bir onay aldı görüntüsünde. Yani onun altında bir kapanış yapmadı. O nedenle yaklaşık 2550 altındaki kapanışlar burada görüntüyü daha da bozar. Şu anda bir düzeltme görüntüsünde diyebiliriz. Buradan tekrar tepki alacak mı bugün? İzleyeceğiz ama 2550 altına atarsa orada kapanış gelirse 2500'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. VIX'e gelecek olursak arkadaşlar o kadar kıyamet koptu geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü ama VIX bakın sakin yani desteklerine çekilmiş durumda 14.75 ile 15.65 15-16 dolar civarlarında geziyor. Yani ciddi bir pikler yok. Cuma günü biraz pik yaptı ama geri çekildi. Endeks ise %2,5'a yakın kapattı eksi olarak. O nedenle burada şu anda aslında biraz rotasyondan bahsedebiliriz. Endüstri şirketlerine ve banka hisselerine biraz kayma var.
bir rotasyon var. Umarım bu rotasyon daha fazla uzun sürmez. Çünkü burada da dediğim gibi Nasdaq'ta tekniği daha fazla bozmasa iyi olacak. Bozarsa aşağıda kapanış gelirse ya beni en azından bir miktar daha nakite döndürür. Ha gelir sonra tekrar 50 günlük ortalamanın üstüne atarsa da yukarıdan olur, fark etmez, biraz daha yukarıdan alırım ama en azından daha güvenli bölgeden almış olurum. Sizler de kendinizce bence böyle yol planları hazırlayın, stratejiler hazırlayın ki nerede, ne zaman, ne yapacağınız kesin olsun. Bu da sizi ne yapar? Rahatlatır arkadaşlar. Paniğe sürüklemez. O yüzden benim ne yapacağım belli. Para kaybedeceksek de kaybedeceğiz. Yani uzun süreli bir trend sürdük. Evet, burada biraz aşağıda kapanış yaparsa bazı hisselerde para kaybedilebilir. Ben tabii daha çok kısa vadeli işlemler yapanlar için konuşuyorum. Yatırımcı arkadaşlar ben satmıyorum da diyebilir. Yani bu onların tercihi. Ama ben daha trendlere göre işlem yapan bir kişi olduğum için, bir trader olduğum için, yani yatırımcılık kısmım da var ama trader kısmım daha ağır bastığı için ve beni takip eden arkadaşlar da daha çok trader arkadaşlar olduğunu düşündüğüm için bu trendlere göre değişimleri ve stratejilerimi söylemek durumundayım arkadaşlar. Max 7 şirketlerine geçelim. Apple'la başlayalım. Apple'a tabi ben geneli açık videoları bir süredir yapmıyorum. Bir 12-13 gün oldu sanırım. Belki 15 gün oldu. Trend kulübünde sürekli paylaşıyordum. Ne demiştim? Şu destek kısmında 277 dolar, yani 277-275 doların üstünde kaldıkça gücünü korur ama altına inerse 50 günlük ortalamasına bir düzeltme başlatabilir. Bu desteğe yapışmış durumda. Cuma günü de aslında yani yatay pozitif kapattı endekse göre. Biraz güçlü durdu ama yükselen trendini de bakın burada arkadaşlar, bir yükselen trendimiz vardı. Aslında aşağıya da kırdı. Yani o trende tekrar atamıyor kendini. Ne kadar güçlü durmaya çalışsa da bir güçsüzlük de var. O nedenle 275 dolar altında çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Amazon'a geçelim. Amazon Cuma gününü %1.78'lik bir düşüşle kapattı. Bakın şurada aslında kırmıştı ama tekrar onaya geldi gibi. Ama burada önemli bir konu var. Bakın şu 50 günlük ve 100 günlük ortalamanın üstündeydi, altına attı. Burası iki ortalama birbirine çok yakın olduğunda önemli destek ya da direnç oluyor. Yani önemli desteğini aşağıya kırdı. Şu anda önemli bir direnç oldu. Tekrar en azından 230 dolarlar üstüne çıkması gerekiyor ki toparlanma görelim Amazon için. Google'a geçelim arkadaşlar. Google'da da hatta bunu tweet de atmıştım. Şurada kırıl kapanış yapmıştı. Acaba dedim bir tur daha mı yapacak diye, ama ertesi gün tekrar içeri aldı. Bakın tam da destekten dönmüş. Ama burada 309 altındaki kapanış artık gap kapatmaya da gidebilir bu. Burada gap up yaptığı bölgeydi. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şu kanalı takip etmek yeterli olacaktır Google için. Eğer tekrar yukarı hacimli bir kırılım gelirse ilk hedefi 328 dolarlar civarı olacaktır. Meta'ya geçelim. Meta'da Cuma günü çok ciddi bir, bakın burada bir pik yaptığı bölge oldu. 100 günlük ortalamasını test etti 710 dolara kadar. Sonrasında da önemli bir geri çekilme oldu. Burada 630 dolar üstünde kaldıkça gücünü biraz daha korumak isteyecektir. Çünkü burası önemli bir bölgeydi. Bakın burada düşen diplerimiz var. Burada bir tepe yaptı. Düşük tepe yaptı. O düşük tepenin üstünde yüksek tepeler almaya başladık ve yüksek dipler almaya başladık. O nedenle 630 dolar bence önemli. 630 doların üstünde kaldıkça yine bu 200 günlük ve 50 günlük ortalamalarını test edecektir. Ama asıl yükseliş, az önce de bahsettim, İki ortalama birbirine çok yakın olduğunda güçlü destek ya da direnç oluyor. Burada da güçlü direnç olmuş arkadaşlar. Bu bölge üstünde, yani en azından bir 670-671 dolar üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor ilk aşamada. Sonrasında ise 681 dolar önemli direncimiz. Microsoft'a geçelim arkadaşlar. Microsoft'ta güçsüzlük devam ediyor. Şurada düşeni kırdı ama burada bakın konsolidasyona bağladı, yataya bağladı diyebiliriz. 200 günlük ortalamanın üstünde ve yaklaşık 693 dolar altında bir konsolidasyon range bölgesi oluşturdu kendine. Burada 200 günlük ortalama bizim için önemli destek. O da yaklaşık 472 dolardan geçiyor. Yukarıda ise önemli direncimiz 493-495 dolar aralığı. Nvidia'ya geçelim. Cuma günü sert satış yiyen hisselerden biriydi. %3.27'lik bir satış geldi hisseye. 100 günlük ortalamasından geldi gördüğünüz gibi. Burada da şimdi artık yatay önemli direncimiz 171 dolarda. Şu pek işlemedi. Yani aslında güzel bir düşen kırılımı yapmıştı. Burada 50 günlük ortalamanın üstüne atabilseydi, kapanışı yapsaydı 195 doları deneyecekti. Ancak gördüğünüz gibi yapamadı. Yapamadığı gibi de 100 günlük ortalamasının altına attı. Dediğim gibi burada desteğimiz 171 dolar. Sıralı dirençlerimiz ise 100 günlük ortalaması 182 dolarda. 50 günlük ortalaması da yaklaşık 187 dolarda diyebiliriz. Tesla'ya geçelim. Tesla kuvvetli şirketlerden biriydi. Max 7'ın bakayım Apple'dan sonra, evet.
%2.70'de en iyi şirketiydi. 453 dolar üstünde kaldıkça da gücünü koruyacaktır. 470 dolar, bakın burada önemli bir direnç bölgesi. Burada 2 kere ret yedi. O nedenle 471 dolar civarı önemli direnci. Eğer onu da geçerse artık 488 dolar civarı olan önceki zirvesine yol alacaktır. 50 günlük ortalamanın üstünde kaldıkça gücünü koruyacaktır diye düşünüyorum. Çok sorulan hisselerimize geçelim. Palantir ile başlayalım arkadaşlar. Palantir tekrar 50 günlük ortalamasının üstüne attı. Çok uzun zaman zaten Palantir'i beni de izleyenler, dinleyenler biliyordur. 50 günlük ortalamada takip ediyoruz. Çünkü 50 günlük ortalama hem iyi direnç hem de iyi destek olduğu zamanında. O nedenle yine 50 günlük ortalamanın üstünde kaldıkça Palantir için iyi diyebiliriz. Bakın burada 190 direncini test etmiş. O nedenle ilk önemli direncimiz 190 dolar, sonrasında ise 196 dolar civarı diyebiliriz. AMD'ye geçelim. AMD'de de Cuma günü %4.81'lik bir satış geldi. Bakın şunu çok uzun zamandır biliyorsunuz takip ediyorum. Çok ihlaller var gibi geliyor size ama asıl kanalı AMD'nin burası. Bakın burada ne kadar çok güzel temaslar var aynı şekilde. Sonrasında kırdığında desteğe kadar gelmiş. Aşağı kırdığında da ciddi satış gelmiş. Vesaire. Bakın tekrar yukarı o güzel haberler geldiğinde yukarı gap up yaptığı bölgede bile aynı kanalın direnç bölgesi buraya nasıl destek olmuş. Bakın milimetrik hep buralara dokunmuş. Bakın aşağı kırdığında da ciddi kırılım gelmiş. Neden anlatıyorum bu hikayeyi? Şimdi de aynı bölge, bakın aynı kanalın destek bölgesi şimdi direnç olmuş durumda. Burayı geçemiyor. O nedenle bence bu kanal AMD'de önemli bir kanal. En azından burada da 50 günlük ortalamanın üstünde bir kapanış görmemiz gerekiyor. O da 230 dolardan geçiyor. Aşağıdaki ilk desteğimiz ise 203 dolar, altında kapanış gelirse de 198 dolar 100 günlük ortalamamız, orası çok önemli desteği AMD'nin. Mikron'a geçelim. Mikron'da da bakın bir ikili tepe görüntüsü var. Burada da aynı görüntüyü görüyoruz S&P 500'deki gibi. Burada 230 dolar ilk desteğimiz, yatay desteğimiz. Aşağıda ise 222 dolar önemli desteğimiz olacak 50 günlük ortalamasıyla. Burada artık hareketin devamı için gereken şey burada 260-261 dolar, yani ikili tepe bölgesinin üstünde kapanışlar almamız gerekiyor arkadaşlar. Marvel'e geçelim. Marvel'de de 50 günlük ortalamanın altında kapanış gelmiş. Cuma günü %5.60'lık düşüşle kapattı. 85 dolar yatay desteği, önemli bir destek. Burasını sürekli gösteriyorum zaten biliyorsunuz. O nedenle yani 85 dolar üstünde kapanışlar görmek gerekiyor. Aşağıdaki ilk desteğimiz ise 100 günlük ortalaması olan 81.23 dolar. 85 dolar altında kaldıkça burayı, hatta belki 79 doları da test edebilir. Evet, Nibius'a geçelim. Nibius'ta da bizim için önemli nokta neydi? 94.63 seviyesiydi. 94.63 seviyesini Perşembe günü bir zorladı. Aslında 100 günlük ortalamanın da üstünde kapattı ama Cuma günkü satıştan da bir hayli nasibini aldı. %7'ye yakın bir düşüşle günü kapattı. Fibonacci seviyesi olan 187.11'in hemen üstünde bir kapanış geldi. Burası önemli bir nokta. Ama bir an önce tekrar 94.63 üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Kısa vade için Nibius'ta, İren'de, birçok data center şirketi de inceleyeceğiz. Şu anda kısa vadeli alımlar için uygun değil. Ne zaman uygun olacak? Arkadaşlar 50 günlük ortalamanın üstünde uygun olacak. 50 günlük ortalamanın altında kaldıkça görüyorsunuz yükselişler olsa bile satışla karşılaşabiliyor. Satış baskısı olabiliyor. Güvenli long bölgeleri her zaman 50 günlük ortalamanın üstündedir. Bunu da tekrarlamış olalım. Upstart'a geçelim. Upstart'ta bakın 50 günlük ortalamanın üstüne atmış, hareketler daha da rahatlamış. Herkes düşerken Upstart yükselmiş. Neden? Çünkü burada bir trend oluşuyor artık tekrardan. Bu 50 günlük ortalamanın üstüne atıyor ve devam ediyor. O nedenle 45.61 dolar bugün yine önemli desteğimiz olacak. Bu hafta takip edeceğimiz. Yani 50 günlük ortalamamız. Asıl önemli direncimiz ise 54.69 yatay. Bakın burası önemli bir direnç. Ama aynı bölgeye zaten artık 200 günlük ortalama ve 100 günlük ortalamada gelmiş. Yani bu bölge 55 ile 57 dolar arası çok önemli, sıkı bir, sağlam bir direnç bölgesi. Bu bölgeyi böyle hacimli bir kırılım yapar, yukarı geçerse artık tekrar iyi yükselişine başlayabilir Upstart, ama bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Oscar'a geçelim. Oscar'da da bakın düşeni kırmış, onay almaya çalışmış. 200 günlük ortalamanın da üstüne tutulmuş. Şurada şimdi küçük bir sanki bir düşen daha yapıyor. Hatta şöyle bakacak olursanız da bir flama bayrak görüntüsünde diyebiliriz. Bakın bu uyuyor mu? Bu da hemen hemen evet. Bakın şu şekilde bir görüntüde. Burayı kırıp
üstünde kapanış yapması gerekiyor ama yine aslında yolu çok kolay değil. Hemen üstünde 100 günlük ortalama var. Hemen onun üstünde 50 günlük ortalaması var. Yani kabaca söyleyecek olursak 18 dolar üstünde kapanışlar yapmadıkça Oscar yine zorlanabilir. Ama üstünde kapanış gelirse tekrar yukarı ivmelenebilir arkadaşlar. Evet, Oklo'ya geçelim. Oklo'da çok önceleri ne çizmiştim? Bu oboyu çizmiştim. Bakın buralarda geldi, onay aldı, düştü. Onay aldı, devamı gelmedi ve tekrar 85 dolar desteğine kadar düştü arkadaşlar. Burası önemli. 85 doların altında kapanışlar gelirse 71-72 dolarlara kadar, yani 200 günlük ortalamasına kadar düşüş devam edebilir. Burada en önemli nokta aslında şu bölgenin aşılması. Yani 111 dolar üstünde kapanış görmek gerekiyor ilk aşamada Oklo için. EOS'ye geçelim. EOS'de bakın aslında güzel yükseliş yapmıştı. Düşeni kırdı. Şurada flama yaptı. Yükselişi yaptı ama Cuma günü çok ciddi anlamda bu da etkilendi. %10'a yakın bir düşüş geldi. 50 günlük ortalamasının hemen altında 14.33'te burada iğne attığı bölgeydi. O desteğini de yine test etmiş. 14.42'den geri dönmüş. Bence 50 günlük ortalaması önemli. 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar görmek gerekiyor. Eğer tekrar burada 50 günlük ortalamanın üstünde kapanış gelirse toparlayacaktır diye düşünüyorum. Betası yüksek bir şirket. Yükselişe de düşüşe de sert tepkiler verebiliyor arkadaşlar. Evet, HUD'a geçelim. HUD'da da 50 günlük ortalamanın altına attı. Sonra Cuma günü de 100 günlük ortalamasının da altına atarak 117.52 dolar olan yatay desteğine kadar geldi ki bu destek bence önemli bir destek. Eğer bunun da altında kapanış gelirse tekrar 106 dolarları görmek isteyebilir. O nedenle en azından 123 dolar olan 100 günlük ortalamasının üstünde kapanışlar görmek gerekiyor arkadaşlar. Lemonade'e geçelim. Lemonade'de de bakın burada ben kendim bir formasyon çizmişim. Şu kırılımdan sonra, kırılım güzeldi, hacimliydi de. Cuma günü tabi bütün hisseler gibi bu da düştü. %5'lik bir düşüş geldi. Eğer tekrar 80 dolar üstünde kapanışlar gelirse buradaki konsolide olduğu ya da kırılım yaptığı bölgenin yüksekliği kadar bir hedef yapabilir. Burada bir pozisyon almış olsaydınız, ki ben bir pozisyon aldım. Risk ödül oranı da çok cazip. Yani bakın 4 yüzde değil, risk ödül oranı 4.13. O nedenle cazip de bir potansiyeli olan da bir hisseydi ama dediğim gibi 80 dolar üstünde eğer siz de düşünecekseniz artık bence 80 dolar üstündeki kapanışları gördükten sonra düşünün derim. Aşağıda desteğimiz eğer devam edecekse düşüşüne, bakın şurada bir yatay desteğimiz var. Yaklaşık 72-70 dolarlar arasında bir yatay desteğimiz var. Yukarıda ise geçmesi gereken bölge 80 dolar bölgesi. İren'e geçelim. İren'de ne demiştik? Yine Trend Kulübü'nde epey konuştuk. Sizlere video çekememiştim. 48.20 dolar üstünde kapanışlar görmedikçe çok da umutlanmamak gerekiyor. Hatta yine Nibis'te de söylediğim gibi 50 günlük ortalamaların üstünde kısa vadeli trade'ler için uygun olacaktır bence şu anda. Hiç tepki alımına, tepki yapar mı buradan döner mi alımına girmeye gerek yok. Özellikle İren gibi şirketler için. Çünkü gün içerisinde bir görüyorsunuz artı 6-7 oluyor, bir görüyorsunuz eksi 7 oluyor. Yani ters de bırakabilir arkadaşlar. Hani risk algınız çok yüksek, ben bundan etkilenmiyorum diyorsanız o ayrı, size kalmış ama ben bu tarz şirketlerde tepkiye oynamaya uzağım, biliyorsunuz. Ben daha çok breakout seviyorum ya da daha garanti hacimli kırılımlar beğeniyorum. Orada giriyorum işlemlere. Onların win rate'i çok daha yüksek arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada da 40 dolar önemli desteğimiz. 100 günlük ortalamanın altına atmışız. 41 doların altında kapanış gelmiş. 48.20 dolar burada bakın ikilitli tepenin çalıştığı boyun bölgesi. Orası çok çok önemli. Tekrar onun üstünde kapanışlar görmek gerekiyor en azından ilk aşamada. SOFA'ya geçelim. SOFA yine geçtiğimiz hafta aslında, önceki hafta biliyorsunuz hisse satışından dolayı düşüş gelmişti. Hem ondan dolayı hem de geçtiğimiz hafta faiz indirimi olmasından dolayı biraz daha güçlü kaldı diyebiliriz geçtiğimiz hafta. Cuma günü de hatta %1'e yakın yükselişle kapattı. Burada da 26.55 önemli destek arkadaşlar. 100 günlük ortalamamız. Eğer bunun altında kapanışlar gelirse 25 dolara kadar bir geri çekilme olabilir. 25 dolar ama çok önemli desteği, bilginiz olsun. Yukarıda da 27.28 50 günlük ortalamamız ilk önemli direncimiz. United Health'e geçelim. United Health'te de bakın bir TOBA yapmış. Hemen bunu çizelim mi birlikte? TOBA yapmış. Değerlendirmek isteyen tabii ki de değerlendirebilir. Bakın solomuz burası. Burası baş bölgesi. Burası da sağ omzumuz. Bakın TOBA'yı yapmış. Üstünde de kırmak üzere. Yani 342 dolar boyun çizgisi gibi düşünürsek 341.84'te
kapanış yapmış. Yani bunu bugün takip edebilirsiniz. Trade yapmak isteyenler. 342 üstünde tekrar kapanış yaparsa, çok yukarıda gitmeden tabii ki, burada denenebilir. Ya da ben kapanışı beklemiyorum, riski göze alırım diyen varsa da yine alış yapabilir. 50 günlük ortalamanın üstünde kapatmış. Bu önemli. Hacimde bakın giderek artmış. Bu da önemli. Yani doneleri sıralayacaksınız kendinize pozisyon almadan önce. Eğer doneleriniz güçlü ve daha fazlaysa ona göre karar alacaksınız arkadaşlar. Eğer burada bir pozisyona girilecekse de 358 dolar civarı 200 günlük ortalaması. Bu çok çok önemli bir direnç. Yani burada eğer şuradan almış olsanız %4-4,5 civarı bir kar potansiyeli var. Ama dediğim gibi tam boyun çizgisinde kapatmış. Biraz riskli olabilir. Karar sizin. CrowdStrike'a geçelim. CrowdStrike'da da bakın şurada düşeni kırmıştı. Aslında hacimli güzel de bir kırılım geldi. Hacimlere bakın. 2 günün hacmi çok iyi. 50 günlük ortalamanın da üstünde ama Cuma günü bu da %2,5'tan satışı yedi arkadaşlar. 504 dolar desteğinde de buradaki desteğimiz, biliyorsunuz. Bunu uzun bir süre takip etmiştik. Kapanışı yaptı. Ancak burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Acaba bakın burada da obo yapmaya çalışır mı? Buna dikkat etmek lazım. Onun bozulması için de yine 530 dolar üstü kapanış gerekiyor. Neydi obo? Bakın sol omuz yaklaşık, bakın baş, yani şu şekilde bir, acaba buraya inip de bunu tamamlayıp kırılım yapacak mı? Bunu takip etmekte fayda var. Bunu nerede bozar arkadaşlar? Şu bölgeler üstünde, yani 530 dolar üstünde, 527-530 dolar aralığı üstündeki kapanışlarda bu tehlike geçer ama bunu da unutmayın bence. AppLavin'e geçelim. AppLavin'de de bakın elimde de vardı, hatta Trend Kulübü'ne özel yatırım portföyünde almıştık biz bunu çok aşağılardan. %25 civarı galiba bir karla da tam bu bölgede ikinci tepesinde sattık. Şimdi burada bir ikili tepe yine görüntüsü mevcut. Cuma günkü satışta fena hacimli değil. 655 dolar olan buradaki destek bölgesine doğru bir geri çekilme çok normal. Burada da ikili tepenin bozulması için arkadaşlar 726 dolar üstü kapanışlar görmek gerekiyor. Eğer 655 dolarda tutmazsa, daha altında kapanış gelirse 50 günlük ortalamamız 617 dolardan geçiyor. Burası önemli destek AppLovin için. Evet, Rubrik'e geçelim. Rubrik biliyorsunuz bilanço ile birlikte bir günde çok ciddi bir yükseliş yaptı. Yani ne kadardı? Bakalım ne kadar yükseldi. %28-30'lara kadar bir yükseliş olmuş yaklaşık olarak. Burada 94 dolar bir direncimiz vardı. O dirençten de geri döndü. 100 günlük ortalamasına kadar geri çekildi. Ben de bu bölgede ilk gün hatta yaklaşık galiba 88-89 dolarlardan, tam hatırlamıyorum, satmıştım. Sonrasında biraz daha gidip geri döndü. 100 günlük ortalaması 80.88 dolarda. Burası bugün önemli desteğimiz olacak. Aşağıda aslında bakın 200 günlük ortalamada 78-79'larda. Bu hadi biraz daha aşağıda. Yani bu bölge yaklaşık 79-81 dolar bölgesi Rubrik için önemli destek. Burayı hemen kıramaması gerekiyor ama tabii ki endeks kötü olursa piyasanın önünde kimse duramaz. 50 günlük ortalamasına kadar bile çekilebilir ama önemli, kuvvetli bir destek bölgesi diyebilirim. Sıralı dirençleri ise 83 ve 86 dolar. ASTS'ye geçelim arkadaşlar. ASTS de kısa sürede ciddi bir yükseliş sağladı. Biz de almıştık. Burada aldık ve sattık. Karımızı cebimize koyduk. 84 dolar direncine de bakın burada takılmış durumda. Aşağıda önemli destek 71.27. 50 günlük ortalamamız ve yaklaşık 72 dolarda yatay desteğimiz. Burası yine önemli bir destek konumunda. Buradan bakalım tepki alıp devam edebilecek mi? Bunu izlemek lazım. 84 dolar ise ilk önemli direnç olarak tekrar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Değerli metallere geçelim. Burada rally devam ediyor. Daha önce genel açık videoda bahsetmiş miydim, denk geldiğimi bilmiyorum ama Trend Kulübü'nde şu bölge long bölgesiydi. Buradan bakalım ne kadar, spotta %4,5'luk bir artış yapmış. Artık önceki zirvesine doğru yaklaştı. 4380 önceki zirvesi. Burada bir ikili tepe formasyonu yapıp geri mi dönecek ya da burayı kırıp devam mı edecek? Onu bu tepeye geldiğinde gözlemlemek gerekiyor elindeki pozisyon olan arkadaşlar için. Bunu da söylemiş olalım. Gümüşte çok güzel bir rally yaşandı. Burada da şurası kırıldığında söylemiştik. Yine Trend Kulübü'ne %26'ya yakın spotta kar bıraktı arkadaşlar. Hala da elinde olan arkadaşlar var kulüp içerisinde. Onlar için söyleyeceğim şu: yaklaşık 60 dolar üzerinde sürmeye devam. Yine bir konsolidasyona bağlamış. Yukarıda ise 68.94 civarı, yani 68 dolar civarı da hedefimiz olacaktır arkadaşlar. Bu da şu anda trend bozan herhangi bir şey yok. Trend sürmeye devam edilebilir. Kripto paralara geçelim. Kripto paralarda da bunu Twitter'da da yazmıştım arkadaşlar. Bazı güzel şeyler var demiştim.
Ama güçsüzlük devam ediyor. Sadece iyi şeyler konuşmaya başlayabildik demiştim. Hala aynı yoldayım, aynı yöndeyim ama zorlanmaya devam ediyor tabii ki. Çünkü neden? 50 günlük ortalamanın üstüne atmadan kolay kolay hareketine başlamayacaktır. Buradaki hikayeyi tekrar başlatalım. Bakın arkadaşlar, burada bir yüksek dibimiz vardı. Sonra bir tepe yaptık. Sonra daha düşük bir yaptık. Sonrasında daha düşük bir tepe aldık. Yani klasik bir burada trend dönüşü, yani boğa trendi ayı trendine döndü. Neden? Çünkü artık daha düşük bir dip ve daha düşük bir tepemiz var. Yine düşük dipler ve düşük tepelerle buraya kadar geldik. Sonrasında bir düşük tepe aldık. Sonrasında aldığımız dip, bakın bu dibin üstünde bir dip. Yani yüksek bir dip. Sonrasında da gittik şurada ufaktan da olsa bir yüksek tepe aldık ama yetersiz. Neden yetersiz? Birincisi düşeni kıramamıştık. Bundan bahsetmiştim. İkincisi, şurası çok önemliydi. Bunu tekrar hatırlatayım size. Elinde kripto olan arkadaşlar da çok. Bakın şuradan gelen bizim bir yükselen trendimiz var. Bu trendi, şu çizgiye dikkat edin. Hatta gelin bu trendin biz rengini değiştirelim. Kırmızı yapalım. Bu yükselen trend bakın aşağı kırıldı. Biz aslında buradaki yüksek dibi, yüksek tepeyi aldık ama hala bu yükselen trendin altında aldık. O nedenle hala risk mevcut. 50 günlük ortalamanın da altındayız. Yani burada en azından tekrar şu kanala atmamız gerekiyor. Yani yaklaşık, tabii bu kanalda yukarı devam ettiği için zamansallıktan da bu Twitter'da ben bunu çizdiğimde 96.000-96.500 civarındaydı ama şu anda 97.000'lere çıkmış durumda zamansallıktan dolayı. Bakın yükselen bir trend çünkü. O nedenle yani burada hala riskler devam ediyor. En azından 50 günlük üstünde kapanış kesinlikle görmek lazım. Long pozisyonlar almak için ya da spot toplamak için bence. Ama en azından sonrasında da 97.000-97.500 üstü kapanışları görmek gerekiyor ve buraları da hacimli kırmasını görmek gerekiyor. Yani hala toparlamış değil ama dediğim gibi hep düşen bir trenddeydik. Hafiften de olsa bir yükselen dip, yükselen tepe oluşmaya başladı. Bakalım, göreceğiz. Bu ne zaman bozulur arkadaşlar? Şimdi bakın, buradan geri dönüş olur da şuradaki yüksek dibin altında bir düşük dip alırsak artık bu stratejide çöp olur ve tekrar izlemeye geçmek gerekir. Zaten şu anda da hala izlemek gerekir diye düşünüyorum. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da da bakın düşüş devam ediyor. Burada aslında düşeni kırdı. Ama tabii Bitcoin'i bekliyor arkadaşlar. Bütün kripto paralar. Az sonra Ripple'a da bakacağız. Hala 50 günlük ortalamanın altındayız. 3050 dolar önemli desteğimiz. Bunun da üstünde tutunmaya çalışıyor. Bitcoin'i bekliyor. Çok klasik. Eğer Bitcoin hareketini yaparsa Ethereum'da da hareket olacaktır. İlk önce 3250 olan 50 günlük ortalamasının üstünde kapanış görmek gerekiyor. Ripple'a geçelim arkadaşlar. Ripple'da da yani bakın düşüyor, yataya bağlıyor. Hacimler iyice artık bitti, öldü. Şu anda yaklaşık 1.99 desteğinin hemen üstünde. Onun da altında 1.89-1.90 civarı bir desteğimiz var. 50 günlük ortalamamız önemli. Direncimiz o da 2.21'den geçiyor. Dediğim gibi Bitcoin'deki hareketi bekliyor bütün kripto paralar. Orası ne zaman hareketlenir, bahsettiğim bölgelere geçerse, tekrar bir boğa bayrağı yakarsa, öyle diyelim. Buradan bir ciddi hacimli bir kırılım buralara gelip de burada biraz konsolide olup devam etmeye başlarsa artık burada da her yer yeşillenir ama hala bence dikkatli olunması gereken durumlardayız kripto paralar için arkadaşlar. Evet, çok uzun zamandır sizlere video çekmiyordum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum videonun. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer bir beğeni ve yorum atabilirsiniz, beni çok sevindirmiş olursunuz. Bundan sonra da videoları çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi aslında bir ev alım satım işlerim var. Onlarla gün içerisinde çok uğraşmam gerekiyor. Onlara biraz odağım dağılıyor arkadaşlar. O nedenle sizi çok fazla analizsiz bırakmamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.